İzometrik perspektif çizme ve ölçülendirme. Bu konuyu 4 başlık altında açıklayacağım. Tanımlar, izometrik perspektif çizim yöntemleri, ölçülendirme, yardımcı program ile ölçülendirme. Video süresi uzun olacağı için tek video yerine bölümler halinde yayınlayacağım. İlk başlık tanımlar. Perspektif nedir? Perspektif, nesnelerin 3 boyutlu görünümünü 2 boyutlu bir düzlemde göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir. Perspektif, gözlemcide 2 boyutlu düzlemde 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi yani yanılsama oluşturur. Perspektifin çok sayıda çeşidi var. Örneğin burada cisime dik iz düşüm uygulanmış. Cismin görüntüsü iz düşüm düzlemi üzerinde oluşturulmuş. İzometrik perspektif nedir? İzometrik perspektif, aksonometrik perspektifin bir çeşididir. Burada perspektif çeşitlerini listelediğimizde aksonometreler altında 3 perspektif çeşidinden birisinin izometrik perspektif olduğu görülüyor. Bizim konumuz izometrik perspektif olduğu için diğerleriyle ilgilenmeyeceğiz. İzometrik eşit ölçü anlamına geliyor. Cisim taban kenarının iz düşüm düzlemi ile 30 derece açı yapacak şekilde düzlem önüne yerleşmiş olduğu kabul ediliyor. Burada olduğu gibi genişlik, derinlik ve yükseklik ölçüleri %82 oranında görünüyor. Çizim kolaylığı açısından %82 oranı yerine 1/1 ölçeğinde çiziliyor. Burada görüldüğü gibi yan kenar çizgileri 30 derece açıyla eğik olarak çiziliyor. Dik çizgiler 90 derece dik olarak, çizgi uzunlukları ise 1/1 ölçeğinde yani gerçek ölçeğinde çiziliyor. İzometrik perspektif çizmek için 3 farklı yöntem göstereceğim. Birincisi klasik yöntem. İkincisi 3 boyutlu parçadan flatshot komutuyla izometrik görüntü oluşturma. Üçüncüsü ise 3 boyutlu parçadan layout düzlem üzerinde izometrik görüntü oluşturma. Birinci yöntem olan klasik yöntemle izometrik perspektif çizeceğim. Bu yöntem yeni tekniklerle izometrik çizim imkanı olmasına rağmen günümüzde hala kullanılıyor. 2 boyutlu çizim komutlarıyla çizildiği için çizgi ve yaylardan oluşuyor. 2 boyutlu düzlemde 3 boyutlu nesne hissini veren bir görüntü oluşturuyor. Görüntü 3 boyutlu olmadığı için 3 boyut özellikleri kullanılamıyor. Basit parçalar için uygun ancak karmaşık parçalarda çizim zorlaşabiliyor. Çizimi sonradan düzenlemek 3 boyutlu parçaya göre daha zor. Çizime başlamadan önce yapılacak hazırlıklar var. Öncelikle şuradaki listeyi açıyorum. Buradaki ayarları kontrol ediyorum. Şu özellikler açık. Snap komutunu kullanacağım. Snap yazıp Enter'a basıyorum. Burada seçeneklerde Style. Bunu seçiyorum. Bunun altında 2 seçenek bulunuyor. İzometrik çizim yapacağımız için izometriyi seçiyorum. Burada bir değer istiyor. Şu an 10 değeri var. Onu kabul ediyorum. Enter'a basıyorum. Böyle yaptığımda fare imlecinin şekli değişiyor. Klavyeden F7'ye bastığımda ızgara görüntüsü de açılıyor. Buradan da açıp kapatabilirsiniz. Klavyeden F5'e bastığımda bu ızgara görüntüsünün değiştiğini, aynı zamanda fare görüntüsünün de değiştiğini göreceksiniz. Bunlar izometrik çizimde kullanacağımız sanal düzlemler. F5'e bastığımızda bu düzlemler değişiyor. Örneğin şu anda right yani sağ taraftaki çizimler için. Tekrar bastığımda isoplane left sol taraf için. Tekrar bastığımda isoplane top yani üst. Tekrar bastıkça bu dönüşüm olarak yer değiştiriyor. Bu izometrik yardımcı düzlemden çıkış yapmak için yine snap komutunu kullanabiliyoruz. Yine style. Bu sefer standardı tıklıyorum. Enter'a basarak değeri kabul ediyorum. Normale döndük. Bu ayarı yapmak için alternatif olarak buradaki snap ya da grid üzerinde sağ tıklıyorum. Snap settings tıklıyorum. Burada seçeneklerden izometrik snap'i seçiyorum. OK tıkladığımda yine aynı şekilde izometrik düzlemler oluşuyor. Normale döndürmek için yine buradan aynı yere geliyorum. Bu sefer rectangular snap'i seçiyorum. OK tıklıyorum. AutoCAD 2015 sonrasında yeni bir özellik geldi bu iş için. ISO Draft komutu. Bu komutu komut satırından verebileceğimiz gibi buradaki durum çubuğundan da verebiliyoruz. Üzerinde tıkladığımızda bu izometrik düzleme geçiş yapıyor. Düzlemi istersek buradan değiştirebiliyoruz. Ancak klavyeden F5'e basmak daha pratik.
Bunu iptal etmek için üzerinde bir kere tıklamamız yeterli. Daha hızlı ve daha pratik olmuş. Çizime başlıyorum. Önce şuradaki basit parçayı çizeceğim. İzometrik düzlemi açıyorum. Önce sağ tarafı çizeceğim. Onun için klavyeden F5'e basıp Isoplane Right'a geçiyorum. Yani sağ tarafa, sağ düzlem için. Çizgi komutu. Klavyeden F8'e basıyorum. Ortoyu açıyorum. Böylece sadece yatay ve dikey çiziyor. Tabi buradaki yatay 30 derece eğik çizgi şeklinde oluyor. Bu özellikten dolayı. Burada Snap Mode açık olduğu için atlayarak ilerliyor. Bunu iptal ediyorum. Buna gerek yok. Klavyeden değer gireceğim çünkü. Buradaki değer 40. Onu giriyorum. 40 yazıp Enter'a bastım. Fareyi yukarı yönlendiriyorum. 40 yazıp Enter'a basıyorum. Sola yönlendiriyorum. 40. Enter. C'ye basıp Close ile kapatıyorum. Şuradaki çizgiyi çizeceğim. Klavyeden F5'e basıyorum. Isoplane Left'e geçtim. Yani sol tarafa. Yine çizgi. Buradaki uç noktasından 40 uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. Enter'e basıyorum. Buradaki çizgiler şuradakiyle aynı olduğu için çizgi komutuyla çizmek yerine kopya alacağım. Bunları seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Copy Selection. Baz noktası burası. Yerleştirilecek olan nokta burası. Enter. Yine buraları çizgiyle birleştirebilirim. Ancak kopya alacağım. Seçip Joe yazıp Enter'a basıyorum. Baz noktası. Uç noktaları tıklıyorum. Bu şekilde çizdiğimde üst düzleme geçiş yapmama gerek kalmadı. Kopya aldığım için. Basit bir örnek daha çizeceğim. Buradan düzlemi değiştiriyorum. Sağ düzleme geçiyorum. Çizgi. Uzunluk 60. Yükseklik 60. Burayı düz olarak çizip daha sonra kavisini oluşturacağım. 60 değerini giriyorum. Close'la kapatıyorum. Sağ düzlem bu şekilde. Şimdilik tamam. Burada çapı 36 olan bir daire var. Onu çizeceğim. İzometrik çizimde daire çizmek için daire komutunu kullanmıyoruz. Bunun yerine elips komutunu kullanacağız. Buradan elips listesini açıyorum. Buradaki listeden ikinciyi seçiyorum. Komut seçeneklerinde burada ISO Circle görüyorum. Onu tıklıyorum izometrik daire çizmek için. İzometrik dairenin merkez noktası verilecek. Bunu şu şekilde yakalayabiliriz. Ancak bu biraz zorlaştırıyor. O yüzden klavyeden Shift tuşuna basıyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan açılan menüden Mid Between Two Points. İki noktanın ortasını yakala özelliğini kullanacağım. Buradaki şu iki noktayı tıkladığımda bunun orta noktasını yakalamış oldum. Burada radius değerini istiyor. Burada çap 36 olduğu için yarısı 18 değerini giriyorum. Enter'a basıyorum. F5'e basarak sol düzleme geçiyorum. Çizgi. Şuradaki çizgiyi çizeceğim. 20. Enter. Tekrar Enter. Buradaki çizgileri seçiyorum. Kopyalama komutunu veriyorum. Baz noktası burası. Uç noktayı tıklıyorum. Enter'le çıktım. Şurayı birleştiriyorum. Fazlalıkları atacağım. Trim komutuyla TR yazıp Enter'a basıyorum. Sağ tıklıyorum. Cutting Edges. Kırpma sınırını önce belirleyeceğim. Şu çizgi sınır olacak. Sağ tıklıyorum. Daha sonra atılacak kısmı tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Kenarları yarıçapı 20 olan yay ile yuvarlatacağım. Yuvarlatma için fillet komutunu kullanmayacağız. Fillet komutunu kullanırsak nasıl bir sonuç olacak onu göstereceğim. Fillet. Sağ tıklıyorum. Radius 20 değerini veriyorum. Çizgileri seçiyorum. Yuvarlatma yapıyor. Ancak bu yuvarlatma doğru bir yuvarlatma şekli değil. İzometrik şekle uygun değil. O yüzden hatalı bir çizim olacak. Bunu geri alıyorum. Yuvarlatma işlemi için elips komutundaki izometrik daireyi kullanacağım. İzometrik daire için klavyeden elips komutunu vereceğim. El yazıp Enter'e basıyorum. Seçeneklerden ISO Circle'ı seçmek için klavyeden i'ye basıp Enter'e basıyorum. Daha sonra da izometrik dairenin merkezini istiyor. Bu işlemi iki aşamada yapıyoruz.
İki aşamada yaptığım bu işlemi tek aşamayla, tek bir komutla halleden bir özellik oluşturacağım. Şimdilik buradaki komuttan çıkıyorum Escape ile. Buraya izometrik daire için bir komut ve simge ekleyeceğim. Şuradaki listeyi açıyorum. Listeden More Commands tıklıyorum. Buraya GUI komutuyla da girebilirsiniz. Şurayı tıklıyorum. Burayı da tıklıyorum. Bu bölmeler açılıyor. Buradan elips komutunu arıyorum. Elips üzerinde tıklıyorum. Şuradaki yazıyı seçip kopyalıyorum. Buradaki amacım şuradaki simgeyi almak içindi. Buraya artık ihtiyaç kalmadı. Buradaki toolbar'ın ismi Quick Access Toolbars. Burayı açıyorum. Altında yine Quick Access Toolbar 1 açılıyor. Buraya yeni bir komut ekleyeceğim. Buradayken şuradaki simgeyi tıklıyorum. Yeni bir komut oluşturmak için. Bu oluşan komutun adını değiştiriyorum. Şuradan ISO Circle ismini veriyorum. Bu oluşturduğum komutu sağ tıklayıp kopyalıyorum. Burada sağ tıklayıp Paste'e tıklıyorum. Buraya ekleniyor. Buraya Small Image kısmına az önce kopyaladığım yazıyı aktarıyorum. Enter'a basıyorum. Az önceki elips simgesi buraya geldi. İstersek bunun üzerinde düzenleme yapılabilir. Ancak şimdilik gerek duymuyorum. Burayı kapatıyorum. Şuraya istersek bir açıklama yazabiliriz. Şart değil. Şurası önemli. Şuradaki 3 noktayı tıklayıp geniş bir alanda yazabiliriz. Buradaki yazıyı silmiyoruz. Olduğu gibi kalıyor. Bu 2 kere Escape tuşuna basmak demektir. 2 kere Escape'e bastıktan sonra girilecek olan komut elips komutu olacak. Ellipse yazıyorum. Sonra bir boşluk. Komut verdikten sonra bir boşluk ya da Enter'e basmamız gerekiyor. Sonra seçenekler çıkıyor. Seçenekler içerisinde de i seçeneğini kullanmıştık. Buraya alt tire giriyorum. i seçeneğini giriyorum. OK tıklıyorum. Komut buraya aktarılmış oldu. Simgesi de buraya aktarıldı. Şimdi OK tıklayıp buradan çıkıyorum. Evet, burada simge oluştu. Deneyelim. Simgeyi tıklıyorum. Evet, tek aşamada doğrudan izometrik daire çizimine geçiş yapmış olduk. Şimdi çizilecek olan dairenin merkez noktasını istiyor. Bunun için önce merkez noktasını belirleyeceğim. Komuttan çıkıyorum. F5 ile sağ düzleme geçiyorum. Çizgi komutu. Buradaki uç noktasına yaklaşıyorum. Aşağı doğru fareyi hareket ettiriyorum. 20 değerini giriyorum. Sağa doğru hareket ettiriyorum. 20 değerini giriyorum. Böylece buradaki merkez noktayı bulmuş oldum. Şimdi izometrik daireyi çizebilirim. Komutu veriyorum. Merkez noktası burası. Yarıçap değeri de 20 olacak. Evet, daireyi çizmiş olduk. Fazlalıkları atacağım. Trim komutuyla. Şu çizgide fazla. Bunun kopyasını burada alacağım. Copy komutu için Joe Enter. Çizgiyi seçiyorum. Baz noktası şurası olacak. Yerleştirme noktası da F8'i kapatıyorum. Burası olacak. Enter ile çıktım. Şuradaki fazlalığı da atacağım. TR, Enter. Enter ile komuttan çıkıyorum. Evet, buradaki perspektifin çizimi tamamlanmış oldu. Bunu biraz sola alıyorum. Buraya bir çizim daha yapacağım. Çizgi komutu yine buradan başlıyorum. Ortayı açıyorum. 60 değerini giriyorum. 50. Yine buradaki pah kırmayı daha sonra yapacağım. 60 değerini giriyorum. Close'la kapatıyorum. Biraz sağa doğru taşıyorum. Buradan listeyi açıp Isoplane Left yani sola geçiyorum. Yine çizgi 40 değerini giriyorum. İki çizgiyi seçip kopyalıyorum. Baz noktası, yerleştirme noktası.
Bu çizgileri de kopyalıyorum şimdilik. Şuradakine gerek olmayacak ancak yine de yerleştiriyorum. Şimdi izometrik daireleri çizeceğim. Buradaki simgeden izometrik daire komutunu veriyorum. Buradaki orta noktayı yakalamam gerekiyor. Yine Shift tuşuna basarak sağ tıklıyorum. Mid between two points. Bu nokta ile şu noktanın ortası yakaladım. Yalnız buradaki çizilen dairenin şekline dikkat edin. Düzlem sol taraf olduğu için sol tarafa uygun şekilde çiziyor. Bunu değiştiriyorum klavyeden. F5'e basıyorum. Üst kısma geçti. Tab üste göre uyum sağlıyor. Tekrar basıyorum. Sağ düzleme geçti. Sağ düzleme çizeceğim için şimdi sağ düzleme uygun şekilde daireyi oluşturuyor. Çapı 30. Burada yarıçap değerini girmemiz gerekiyor. İstersek şuradan diameter seçeneğini seçip 30 değerini girebiliriz. 30 yazıp Enter'a basıyorum. Burası tamam. Üst taraftaki 25'lik daireyi çizeceğim. Aynı şekilde izometrik daire merkez noktasını bulacağım. Yine klavyeden F5'e basarak üst düzleme geçmem gerekiyor. Şu an solda. Tekrar basıyorum. Üste geçti. Çap değeri 25'miş. Sağ tıklıyorum. Diameter 25 değerini girip Enter'a basıyorum. Bunu yanlış çizdik. Çünkü şuradaki pağ kırılmış kısımdan sonraki kısmın tam ortasına gelmesi gerekiyordu. Bunu iptal ediyorum. Yani siliyorum. Önce pağ kırmayı yapacağım. Pağ kırma için burada bir komut var. Bunu kullanabiliyoruz. Fillet gibi değil. Bu komutu kullandığımızda bir sorun oluşturmuyor. Chamfer'ı seçtim. Burada pağ kırma değeri 10. Sağ tıklıyorum. Distance 10 değerini giriyorum. Tekrar soruyor. Diğer kenarın değerini 10 olarak öneriyor. Enter'a basıyorum. Uç kenarlarını seçip pağ kırıyorum. Komutu tekrar diyorum Enter ile. Buradaki uçları da seçip pağ kırıyorum. Şu çizgi zaten gereksizdi. Hatta Move ile bunu şöyle taşıyabiliriz. Kopyalama ile buradan kopya alabiliriz. Şimdi diğer daireleri çizeceğim. İzometrik daire. Sağ tıklıyorum Shift tuşuyla. Bu iki noktanın orta noktası. Sağ tıklıyorum. Diameter. Yarıçap değeri 25 olacak. 25 Enter. Aynı komut. Yine Shift tuşuyla sağ tıklayıp orta noktasını buluyorum. Klavyeden F5'e basmam gerekir. Sol düzleme geçmek için. Yarıçap değeri yine 25. Diameter klavyeden 25 Enter. Şu delik içerisinde şuradaki deliklerin uzantısı var. Ancak bu çizimde bunları çizmeyeceğim. Bu şekliyle tamamlamış olduk. Sonraki bölüme geçiyorum. Sonraki bölümde 3 boyutlu parçadan flat chart ile izometrik perspektif çizimini göstereceğim. Bunu bir sonraki videoda açıklayacağım. Bu video burada sonlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.